Photoshop bu sefer harbiden bitti. Geçenlerde X'te bir anket yaptım. Photoshop kullanımı hayatınızda ne kadar azaldı diye. %70-80 oranında genel olarak azalmış insanların hayatında. Bende de o oranda neredeyse azaldı. Eskiden elim ayağımda sürekli Photoshop kullanırdım. Sürekli yeni çıkan yapay zeka modellerinde de şunu diyoruz ya işte Nano Banana çıkıyor, Photoshop killer, GPT çıkıyor, Photoshop bitti. Hala kullanımı vardı. Fakat Photoshop'a ciddi bir darbe geldi şu anda ve bu darbe de Adobe'den geldi. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi ama videoyu izleyince anlayacaksınız zaten. Adobe Firefly'a yepyeni bir yapay zeka asistanı geldi. Artık ajanlar sardı dört bir yanımız zaten bildiğiniz gibi. Tabii ki böyle ajanlardan bahsetmiyorum ama mesela işte Grok'ta da buna benzer bir yapı geldi. Farklı modellerde de geliyor. İşte Higgsfield'da da geldi. Grok'taki de bu arada çok başarılı. Ondan da ayrı bir videoda mutlaka bahsedeceğim. Şu anda en yoğun şekilde kullandığım bu ajan modellerinden bir tanesi. Agent modelleri, ajanik deniyor hatta buna Türkçesi de, neyse. Onu konuşuruz, tartışırız sonra. Neyse lafı çok uzattım. Gelin Adobe'ye bu yeni gelen yapay zeka asistanına hep birlikte bir göz atalım. Şimdi firefly.adobe.com sitesine giriyoruz ilk olarak. Eminim benim kanalımı izleyen birçok kişinin Adobe üyeliği var. Bu ücretli bir kullanım var. Fakat Adobe üyeliğiniz varsa zaten size 4000 kredi veriyor. Generatif özelliklerini kullanmak için, üretken yapay zeka özelliklerini kullanmak için. O kredilerden bu anlatacağım kısmı zaten kullanabiliyorsunuz. Her birinin kaç kredi yediğini de size göstereceğim. Bu da aklınızda olsun. Ona göre kullanın çünkü. Firefly.adobe.com sitesindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi burada bir prompt kutusu var. Zaten bunu daha önce anlatmıştım. Fakat anlatacağım kısım burası değil. Anlatacağım kısım sol taraftaki menüde gördüğünüz gibi arkadaşlar yapay zeka asistan diye bir şey geldi buraya. Henüz beta. Mükemmel çalışmıyor. Hatalar yapıyor. Beta olduğu için tabii ki. Buna rağmen baya ben şu anda kullanıyorum. Yani bir haftadır filan neredeyse tamamen bunu kullanıyorum hatta işte görüntü ve video üretirken. Daha çok görüntü üretirken, yalan olmasın bu arada. Videoyu genelde ben kendi sitelerinden kullanıyorum. İşte Kling'i kullanacaksam Kling'den, VO'yu kullanacaksam Flow'dan. Ama bu da iş pratikleştiren ve hızlandıran bir bölüm. Açtığımız zaman karşımıza böyle bir kısım çıkacak. Burası tam bir ajan yapısında aslında. Yani biz elimizdeki materyalleri veriyoruz ve sadece yazıyoruz. Geri kalan her şeyi kendisi yapıyor. Altta da böyle hazır bölümler var. Buradan da işte fikir alabilirsiniz. Mesela mockup yaratmak için işte burayı kullanabilirsiniz. Photoshop retouch yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Sadece yapay zeka değil bu arada. Şimdi en başta dediğim şey var ya, Photoshop'u kendileri neredeyse bitiriyor diye. Çünkü bunun içinde de Photoshop'u kullanabiliyoruz. Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere, ki Premiere henüz çalışmıyor. Premiere yazmışlar sitesinde ama denedim, yapamıyor. Belki beta olduğu için yakında gelecektir. Yani bir fotoğraf verip mesela, hatta direkt göstereyim ya. Yaptığım örneklerden bir tane göstereyim önce. Daha sonra burada sizle birlikte bir örnek yapacağız. Sol tarafta da alışık olduğumuz yapı var. İşte GPT'de veya Gemini'de alışık olduğumuz yapı. Yani burada önceki sohbetleri de görebiliyoruz. Soldaki pencerede zaten gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptırmışım ben de. Mesela şöyle bir görüntü verdim bakın ben. Buraya yükledim. GPT'de oluşturduğum bir görüntü bu. Gerçek bir fotoğraf değil. Ve dedim ki bu fotoğrafa Lightroom ile renk düzenlemesi yap. Arka planı biraz daha bulanık hale getir ve daha sonra çözünürlüğü yükselt. Ayrıca şu anda çok popüler olan 5 farklı renk paletini bu görsele uygula. Burada arkadaşlar Cloud Sonnet çalışıyor bu arada. Önce analiz ediyor bizim yazdığımız yazıyı ve verdiğimiz materyalleri. Diyor ki önce fotoğrafa bakayım diyor. Tamam diyor. Sonra bunları işleme alacağım diyor sırasıyla. Önce Lightroom'da işte renk düzenlemesi yapacağım diyor. Burada dediğim gibi bakın, yapay zeka ile yapmıyor bunu. Gerçekten Lightroom'un yeteneklerini kullanarak veya Photoshop'un yeteneklerini kullanarak yapıyor. Bunları yaptı. Sonra işte 5 farklı renk presetine bunları dönüştürdü. Mesela şurada teal and orange yapmış hatta. Hepsi hazır diyor. Bunları hazırladı. Sonra işte işlem tamamladı. Sonuçları özetleyeyim diyor. Bakın bütün sonuçları burada özetledi. 5 tane palet yapmış. Dedim evet, 5. hatta turkuaz red renk paleti kullanmış. Sonra dedim ki ben ilk orijinal görseli sinematik bir hale getirelim. Biraz film grain, daha dark tonlar ve başka sinematik dokunuşlar yapalım dedim. Yine bir planlama yaptı kendi içerisinde. Teal and orange split tone yapacağım dedi. Sonra exposure düşürme, yani işte pozlama düşürme artı kontrast ekleyeceğim dedi. Sonra heavy vignette, işte kenarlara vignette efekti ekleyeceğim dedi. Sonra da film grain ekleyeceğim dedi. Ayarları, adımları sırasıyla uyguluyorum diyor. Önce bunu yaptı. İşte tonlar tamam dedi, oturdu. Ondan sonra biraz daha dark yaptı.
Sonra üzerine vignette ekledi. Sonra da film grain ekledi. Film grain'i yalnız bir tık abarttı. Şöyle bir şey oldu. Bir tık değil, bayağı bir abarttı. Burada tabii oran verebiliriz. Yani işte %20 film grain ekle vesaire gibi. Burada da neler yaptığını tek tek yazmış. Yani bizim gerçekten açıp Photoshop ya da Lightroom'da yapacağımız işlemleri kendisi arka planda bu programları çalıştırarak yapıyor. Sonra dedim ki mesela film grain çok fazla olmuş. Daha ideal bir hale getirelim dedim. İşte onu yaptı. Şöyle bir şey oldu bu da. Bir tık daha evet film dokunuşu oldu. Yani bir sinematik hava verdi. Ondan sonra dedim ki adamın yüzü nerede o? Adamın yüzü çok karanlık, onu maskeleyelim ve açalım dedim. Onu da maskeledi ve açtı şu şekilde. Bir tık bozuldu bu arada burada. Bunu çok beğenmedim. Burada hata yaptı bence. Bir de çözünürlük yükseltme yapalım dedim. Çözünürlük yükseltme yapalım dediğim için muhtemelen burada Firefly'in kendi upscaler'ını kullandı. Fakat Topaz'ı da kullanabiliyor. Çünkü biliyorsunuz Photoshop'a Topaz geldi. Topaz'la bu çözünürlüğü yükselt deseydim ona göre yapacaktı. Şimdi geldik yapay zeka kısmına. Bakın dedim ki orijinal ilk görseli 4 farklı açıdan görüntüsü lazım bana. GPT Image 2 kullan bunu yaparken dedim. Yani modelin adını da verdim. Modelin adını vermezseniz kendi kafasına göre bir şeyle yapacak. Nano Banana ile de yapabilir. Flux'la da yapabilir. Ben GPT ile yapmasını istedim. Ve çok başarılı bir şekilde yaptı bakın. Adamın 4 farklı açıdan görüntüsünü oluşturdu. Bunları böyle tek bir panel içinde oluşturuyor. Buradan indir diyerek indirebilirsiniz. 4'ünü birden. Ve ne yaptığını da sıra sıra burada yazmış bana. İşte aşağıdan yukarıya açı, low angle, omuz üstü çekim, havadan kuş bakışı, yakın profil. Sonra da dedim ki bu videoları kısa kısa videolaştır ve bir balıkçının hikayesini anlatan toplam 30 saniyelik over voice olan yani seslendirme olan belgesel tarzı bir video yap. Önce 4 görseli paralel olarak videolaştırıyorum dedi ve videolaştırdı. Bakın şöyle izleyelim. Bir tanesi şu oldu mesela. Burada hangi modeli kullandığını yazmıyor fakat muhtemelen saniyeye baktığımızda anlayabiliyoruz ki VEO'yu kullandı. 8 saniye çünkü. İkinci bir videoyu bu şekilde yaptı. Daha sonra bir de Overvoice'u yaptı bu sırada. Burada da 11 Labs'i kullanıyor. Şöyle bir seslendirme yaptı. Her sabah aynı köprüde, aynı umutla, İstanbul'un kalbinde, Boğaz'ın serin rüzgarı 26 saniyelik bir seslendirme metni ve diğer videolarda toplamda 4 tane video oluşturdu. Sonra bunları tek tek yazdı. Sırasıyla işte şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım diye ekranda görüyorsunuz. Durdurup okuyabilirsiniz isterseniz. Ve dedim ki bunları işte birleştirebilirsin dedi Premiere'de. Önerimde 3. video ilk sırada, sonra 1, sonra 2, sonra 4 dedi. Ben dedim ki bunu Premiere'de sen birleştir dedim. Çünkü Adobe'nin sitesinde Premiere'de kullanabildiği yazıyor bu yapay zeka asistanının. Fakat ben yapamıyorum dedi şu anda bunu. O yüzden de bana yine öneride bulundu. Şöyle yapabilirsin. Export'u şöyle alabilirsin. İşte geçişlere cross dissolve ekleyebilirsin vesaire gibi bir öneride bulundu. Muhtemelen bir süre sonra Premiere'i de kullanacaktır arka planda diye düşünüyorum. Şu haliyle bile mükemmel değil mi? Bence harika yaptı bu işi. Şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim yaptığım örneklerden. Özellikle e-ticaret yapıyorsanız buna bayılacaksınız. Şimdi bakın 4 tane ürün görseli verdim buraya. Ve dedim ki bu ürünleri olduğu gibi koru ve hiçbir değişiklik yapmadan bunları kendi konularıyla ilgili profesyonel arka planlara yerleşti. Önce ürünleri tanıdı. Ve bu ürünleri tanıyarak bunların nasıl ortamlarda durması gerektiğini düşündü. Ve bunları üretti arkadaşlar bakın. Ve ürünleri kesinlikle hiçbir şekilde bozmadı. Yani üzerindeki yazıya kadar korudu. Peluş oyuncak, işte güneş gözlüğü ve bir tane de kulaklık, kulak içi kulaklık. Bunları tek tek yine bana analizini yaptı. İşte seramik kupa, sıcak ahşap kafe masasında latte art ve buhar ile birlikte vesaire. Sonra dedim ki bunları 4'e 5 oranına genişlet. Çünkü burada da Photoshop'un içerisindeki Generative Expand'i kullanabiliyor. Ve bunları hiçbir şekilde bozmadan 4'e 5 oranına genişletti. Böylece kare olan görselimi, kare değil mi bunlar? Evet. Artık Instagram'da paylaşılabilir, post olarak paylaşılabilir boyuta da getirdim. Tek bir komutla yaptım. Bütün görselleri yaptım bu arada. Tek tek yapmadım. Sonra da bir yapay zeka ile oluşturduğum bir karakter yükledim buraya. Bu kişinin yanlış yazmışım. Bu kişinin bu ürünleri elinde gösterdiği UGC tarzı görseller üret. Yani UGC yabancı olanlar için söylüyorum. User Generated Content anlamına geliyor. İçerik üreticisi içeriği tam Türkçe'ye çeviremedim ya neyse 916 formatında olmalı hepsi dedim. Ve bakın az önceki ürünlerimi
bu kişinin elinde ve ortamı da ona göre yaptı. Ve yine ürünleri hiçbir şekilde bozmadı. Ve daha sonra da geldim. Şurada bir saçmalamış yalnız şey yapmış. Instagram Reels görüntüsü eklemiş üzerine işte açıklaması vesaire. Ama yazarak bunu da düzeltebiliriz. Şimdi gelelim bomba kısma. Bakın. Kadının seramik bardağı tanıttığı bir video oluşturalım. Düzgün bir Türkçe ile ürünü anlatsın. UGC tarzında video dedim. Önce metni yazdı ve bunu Eleven Labs'te seslendirdi. Bu kupayı görünce kendimi tutamadım, hemen aldım. Tamamen el yapımı. Sonra da buna uygun bir video oluşturdu. Şöyle. Fakat bu video gördüğünüz gibi sessiz. Dedi ki video ve ses hazır. XC ile birlikte tam bir yüze bula. Neyse kadın seramik kupayı mutfakta kamerayı tanıtıyor. İşte kupayı farklı açılardan gösteriyor. Ses şöyle. Bu iki dosyayı Adobe Premiere'de veya Express'te birleştirerek sesi videoya ekleyebilirsin dedi. Fakat olmadı çünkü bu ürettiği ses 17 saniye, ürettiği video 8 saniye ve tabii ki bunlar denkleşmiyor. Senkron da olmaz denkleşse bile zaten. O yüzden bu olmadı. Ben de dedim ki Veo ile direkt 8 saniyelik sesli video üretelim dedim. Çünkü Veo Türkçe konuşmada başarılı bir model bildiğiniz gibi. Ve bakın ne yaptı. Bu kupayı görünce kendimi tutamadım, hemen aldım. Tamamen el yapımı, her biri birbirinden farklı. Şu renklere bak, mavi, toprak rengi, sarı. Gayet başarılı. Fakat burada benim gözümden kaçan bir şey var. Seramik kupa benim verdiğim ürünle birebir aynı değildi burada. O yüzden de dedim ki seramik kupa fotoğrafını referans olarak al ve ürünü asla bozmadan kadının elinde gösteren yeni bir görsel üret. Ve bakın bu sefer önce görseli üretti. Gayet başarılı bir görsel ve ürün benim ürünüm. Birebir aynısı. Üstündeki dokulara kadar. Ve yine Veo ile bunu bir UGC tarzı videoya dönüştür dedim. Bu kupayı görünce kendimi tutamadım, hemen aldım. Tamamen el yapımı, her biri birbirinden farklı. Şu renklere bak, mavi, toprak rengi, sarı. Ve bu şekilde bir video haline getirdik. Yine Veo'yu kullanarak aynısını peluş ayı oyuncak için de yap dedim. Şöyle önce görseli üretti ve daha sonra da bunu da Veo'yla şöyle bir video haline getirdi. Bu ayıcağa bakın, yumuşacık tüyleri var. Ona sarılmak istemeyeceğinize inanmıyorum. Hediye olarak almak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Özellikle e-ticaret işi yapanlar için bence çok pratik bir yöntem olmuş gerçekten. Şimdi bir tane daha farklı bir yöntem göstereceğim. Farklı bir kullanma alanı göstereceğim daha doğrusu. Burada da sıfırdan yapalım gelin. Şimdi tekrar yeni sohbet dedim, ana sayfaya geldim. Öncelikle burada skills denen bir özellik var. Yapay zeka, otonom yapay zeka kullananlar buna alışık zaten. Slash işaretine bastığımızda burada skill'lar yani Firefly yapay zeka asistanının yeteneklerini görebiliyoruz. Bunlardan birini seçip bunlarla alakalı bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Ben mesela bir logomu vektörele dönüştürmek istiyorum. Convert to Vector'e tıkladım. Artıya tıklıyorum. Buradan Upload'a tıklayabilirim veya direkt sürükleyip bırakabilirim. Mesela bizim ajansın logosu, Ozworks'ün logosu bu. Bunu vereceğim şimdi buraya. Buraya sürükledim ve bıraktım. Şimdi hiçbir prompt bile yazmıyorum. Bu skill'i çalıştıracak şu anda ve yolluyorum promptu. Bunu da yaparken Illustrator'ı kullanıyor aslında arka planda. Biliyorsunuz Illustrator'da JPEG veya PNG görselleri vektöre dönüştürebiliyor. Şu anda load skill dedi. Yani bu yetenek arka planda yüklendi ve bu yeteneği kullanarak önce işte analiz ediyor görseli. Analyze image dedi. Bu skill'leri çalıştırdığınızda bu arada burada İngilizce size yazıyor. Ama çok da önemli değil. Yani buradan Türkçe yazarak devam edebilirsiniz isterseniz. Veya Türkçe yaz dediğinizde geri kalanı Türkçe yazacaktır. Ona dert etmeyin. Bunu yaptı arkadaşlar. Şuradan şimdi geliyorum bak download'a. Bunu indirdik. SVG formatında indirdi. Ve üzerine tıkladığımda bu şekilde açıyor. Tabii SVG formatını vektöreli tam olarak görebilmem için Illustrator'da açmam lazım. O yüzden şu diğer monitördeyim şu anda, onu görmediğiniz taraftayım. Buradan Illustrator'da şunu bir açacağım. Şununla aç dedim ve Illustrator'ı açıyorum. Şu anda Illustrator açılıyor. Evet, şimdi kontrol edelim bakalım ve gördüğünüz gibi parçalarını ayırıyoruz ve tamamen vektörele dönüştürdük logomuzu. Gayet de başarılı bir şekilde hiç bozmadan vektörele dönüştürdü. Yani bu skill'ler içerisindeki diğer özellikleri de kullanabilirsiniz. Yine skill'lere geldim mesela. Burada işte mood board oluşturabilirsiniz. Bir sürü fotoğraf verip batch edit photos kısmından bunları eşitleyebilirsiniz. Mesela farklı renk tonlamalarında fotoğraflarınız, gerçek fotoğraflarınızı verdiniz veya yapay zeka görsellerinizi diyebilirsiniz ki işte Photoshop ya da Lightroom'u kullanarak
Bunu demeyebilirsiniz de bu arada, kendisi de yapabilir. Bütün fotoğrafları pozlama ve renk dengesi sağla dediğinizde tüm fotoğrafları eşit bir seviyeye gelecek. Mesela tüm fotoğraflarımı 916'ya işte çevir, işte genişlet vesaire gibi bir şey diyebilirsiniz. Burada yine farklı özellikler var. Bunları da kullanabilirsiniz. Mesela mockup özelliği var. Onunla yaptığım bir örneği de göstereyim size. Yine Ozworks firmamızın logosunu verdim. Ve bakın burada da Create Mockup skill'ini etkinleştirdim. Bu logoyu 4 farklı ürün üzerine mockup olarak gerçekçi şekilde yerleştir. 4'e 5 oranında olmalı dedim. Tişörte yerleştirdi bir tane şu şekilde. Kırışıklıklarıyla birlikte bu arada çok başarılı bir şekilde yerleştiriyor. Böyle bir defter kabına yerleştirdi, telefon kılıfına yerleştirdi ve bir de çantaya yerleştirdi. Bunları isterseniz board'da da açabiliyorsunuz bu arada. Firefly Boards kısmı var. Burada açtığınızda takım çalışması da yapabilirsiniz. Boards'la ilgili de daha önce Reels paylaşmıştım. İsterseniz bununla ilgili daha detaylı bir YouTube videosu ilerleyen zamanlarda paylaşabilirim. Genel olarak böyle. Yani aklınıza, hayalinize gelebilecek birçok şeyi burada çok pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Adobe valla yani piyasada tutunmak için elinden geleni yapıyor gördüğünüz gibi. Çünkü Adobe çok geride kaldı. Özellikle yapay zeka konusunda kendi yapay zeka modelleri inanılmaz büyük bir fiyasko. Bayağı tırt bir model. O yüzden de böyle içerisine farklı modelleri entegre etti. Bu modeller nedir diye soracak olursak gelin onlara da bakalım. İçerisinde Gemini, Nano Banana'nın tüm modelleri var. İşte Flash var. İlk model var. Nano Banana 2 var. Nano Banana Pro var. Veo var. Imagen var. Google modellerinde. Veo ile zaten demin video üretmiştik. GPT ile görüntü oluşturabiliyor. GPT Image 2 var. Sora 2 var. Flux 1'in neredeyse tüm modelleri var. Onun dışında Pika'nın modelleri var. Hem görüntü hem video modelleri. Ideogram var. Luma'nın Ray 3 modeli var. Onun dışında Runway Gen 4 var. Topaz var. İşte bakıyoruz Eleven Labs var. Klink 3.0 var. Bayağı bir popüler modeller var burada gördüğünüz gibi. Bu asistan kısmında bunları yazmanız lazım özellikle yalnız. Bu videoyu Klink'le oluştur demeniz gerekiyor. Yoksa kendisi seçiyor. Peki bunlar kaç kredi yiyor? Öncelikle standart üyeliğiniz varsa 4000 kredi veriyor Adobe size. Bir de ekstra Firefly üyeliği de var. İsterseniz onu da alabilirsiniz. Mesela ben orada aylık 11.000 kredi veren ekstra bir üyelik daha aldım. Burada peki hangisi kaç kredi yiyor ona baktığımızda mesela en popüler modellere bakalım. Gemini 3 yani Nano Banana Pro bir görüntü için 40 kredi. Gemini 3.1 yani Nano Banana 2 1K'da 20 kredi 2K'da 40 kredi yiyor. GPT Image 2 biliyorsunuz low, medium ve high seçenekleri var. En iyisi high tabii ki. En fazla krediyi yiyen de o. 60 kredi yiyor. Default'ta bu arada high'da oluşturuyor. Yani siz hiçbir şey demezseniz en yüksek krediden biraz çakallık yapmışlar orada. Onu kullanıyor ve 60 kredinizi cukkalıyor Adobe. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İşte video modellerinin de burada saniye başına kaç kredi yediğini görebilirsiniz. Bunların arasında şu anda en pahalısı sanırım Veo ya da Klink olması lazım. Evet sanırım Klink diye biliyorum. Sesli de saniye başı 40 kredi yiyor. Klink 3.0. Sora'ymış ya. Sora 2 Pro 90 kredi. Üf. Evet bayağı. Veo da bu Klink'in günahını almışız. En azlardan bir tanesi Klink'miş. Veo da 1080'de saniye başı 50 kredi tüketiyormuş. Yani bunun gibi birçok model burada var arkadaşlar. Hepsini görebiliyorsunuz buradan. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım bu arada. Hangisi kaç kredi yiyor işte. Onlara bakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi Adobe Firefly yapay zeka asistanı benim çok sevdiğim bir özellik ve gerçekten de bir haftadır çok yoğun bir şekilde kullandığım ve işlerimi de gerçekten hızlandıran bir özellik olmuş. Adobe cidden şu Türkçeyi hala getirmiyor ya sinir. Bak yine sinir oldum ya. Ve sürekli zam üstüne zam yapıyorlar Türkiye'de. O da çok sinir bozucu bir şey bu arada. Adobe'yi boykot edelim diyorum ama dönüp dolaşıp tekrar dönüyoruz. Şu Premiere'e bir Türkçe getirseler gönlümüzü o kadar alacaklar ki vallahi. Türkçe caption özelliği. Neyse bu videoda böyleydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım işinizi görmüştür diye düşünüyorum. Bayağı da bir konuşmuşum ya. Anlattıkça anlatmışım. Sorularınız varsa bununla alakalı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı Teke Tek Bilim'e konuk olmuştuk sevgili Altan Çakır hocamızla birlikte. Onu da izlemek isterseniz aşağıya onun da linkini bırakacağım. Çok sevdiğim Fatih Altaylı'nın videosuna konuk olmak
olmak da benim için çok heyecan verici bir deneyim oldu açıkçası. Evet, bu video bu kadardı. Grok'la ilgili, bu ajan kısmı ile ilgili videoyu önümüzdeki günlerde çekeceğim arkadaşlar. Ekstradan başka bir şeyler istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.